Merhaba arkadaşlar, Hisselogcu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi olduğu gibi yine en ucuz, en cazip, en dipte kalmış hisselerle karşınızdayız arkadaşlar. Burada uyguladığımız stratejiyle en ucuz hisseleri buluyoruz, hep birlikte buluyoruz ve aylardır çok güzel kazançlar elde ediyoruz arkadaşlar. Çok kolay bir strateji, herkesin uygulayabileceği bir strateji. Sadece 2 tane indikatör kullanıyoruz ve sonuçlarımız harika. TAV havalimanlarından örnek vermek istiyorum. TAV havalimanlarında şu anda alım yaptığımız seviyeden %139 karlılık içerisindeyiz. Şimdi stratejimizi anlatmaya başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta 2 dip hisseden bahsetmiştim ve ikisi de bu hafta endeksimiz düşmüş olmasına rağmen kar getirdi arkadaşlar. Hemen onlarla başlayalım. Öncelikle hep beraber filtrelediğimiz, bulduğumuz hisse Servet Gayrimenkul hissesiydi arkadaşlar. Bir haftada %5.75'lik karlılık elde ettik. Diğer hissemiz de Credit West hissesiydi. Burada da bir haftada %4.94'lük karlılık elde ettik. Endeksin düştüğü haftada böyle karlılıklar elde etmiş olmamız harika oldu. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hemen şöyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi stratejimizde 2 farklı indikatör kullanıyoruz. Öncelikle kullandığımız indikatörleri ben sileyim. Sonrasında ekleyeceğim. Evet. Şimdi öncelikli olarak haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Şuradan periyodu değiştirebilirsiniz. Burada günlük, 4 saatlik çeşitli farklı zaman periyotları var. Biz buradan haftalık olanı seçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında göstergeler kısmına tıklıyoruz ve Williams yazıyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörünü seçiyoruz ve bu sefer de Kaufman yazıyoruz. Kaufman hareketli ortalamasını seçiyoruz arkadaşlar. H. Potter olanı seçmenizi öneririm. Evet, ikisini de ekledik. Şimdi öncelikli olarak Kaufman hareketli ortalamasının ayarlarını göstereyim. Ayarlar kısmına tıklıyoruz. Girdiler kısmında uzunluk 21. Bunun dışında herhangi başka bir ayarı yok arkadaşlar. Sadece ben stil kısmında rengi siyah olarak seçmişim. Burada default olarak sanıyorum mavi geliyor. Tamam diyoruz. Ve şurada gördüğünüz siyah çizgi Kaufman hareketli ortalamamız. Williams yüzde aralığının ayarlarına geliyorum. Ayarlar kısmına tıkladığımızda girdiler kısmında uzunluk 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik, zaman aralığının kapanmasını bekleyin tikli olacak arkadaşlar. Stil kısmında gördüğünüz bütün kutucuklar tikli olacak ve üst band kısmı -10, middle level kısmı -40, alt band kısmı ise -90 olarak ayarlanacak arkadaşlar. Bu ayarları tamamladıktan sonra şöyle hızlıca anlatalım. Şimdi öncelikli olarak şu alt kısımda gördüğünüz yatay kesik çizgiler -90 seviyesini ifade ediyor. Üst kısımda gördüğünüz yatay kesik çizgiler ise -10 seviyesini ifade ediyor. Kesik olmayan yatay çizgimiz ise -40 seviyesini ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi stratejimizde -90 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiğinde ve aynı zamanda kırmızı bir mum varsa toplama yapmaya başlıyoruz. Her hafta -90 seviyesinin altında kaldıkça ve fiyat bir önceki haftaya göre düşmüşse toplamaya devam ediyoruz. -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra ise toplamayı bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımızda 18 Aralık haftasında TAV Havalimanları hissesinin -90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Ve sonraki haftasında fiyatın aşağıya düşmüş olmasına rağmen 25 Aralık haftasında Williams yüzde aralığı indikatörünün -90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Ve ekleme yapmıyoruz. Burada sadece 18 Aralık haftasında ekleme yaptık. Ve bir hafta zararla oturduktan sonra çok güzel bir yükseliş geldi arkadaşlar. TAV Havalimanları hissesinde. Şu anda %139 karlı durumdayız. Peki ne zaman satacağız? Onu da şöyle anlatayım. Öncelikli olarak şu -10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. -10 seviyesinin üzerindeyken uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle açıklayayım ben size uyumsuzluğu. Şöyle bir örnek vermek gerekirse. Evet, şurada. 22 Nisan haftasından 29 Nisan haftasına geçerken fiyatın yükseldiğini görüyorsunuz. Williams yüzde aralığı indikatörü ise yönünü aşağı çeviriyor. Buna uyumsuzluk diyoruz. Bu tip durumlarda alım yaptığımız miktarın yarısını satıyoruz arkadaşlar. Her hafta kapanışında bir uyumsuzluk oluştuğunda her defasında elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Bu tip uyumsuzluklar oluştuğu zaman arkasından düşüş gelme ihtimali artıyor. Bu yüzden tedbirli davranıyoruz. Şimdi ne zaman tamamını satıyoruz? Şu yatay çizgi olarak gösterdiğim -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Mesela TAV Havalimanları hissesinde bir önceki alımda girmiş olsaydık bu sefer nasıl olurdu? Ona hep birlikte bakalım. Şöyle bakın, 6 Şubat 2023'te birinci toplamayı yapıyoruz. 15 Şubat 2023'te yönünü yukarı çevirdiği için ve fiyat bir önceki haftaya göre düşmediği için eklemiyoruz. 20 Şubat haftasında yine yeşil mum geldiği için eklemiyoruz. Daha sonra -90 seviyesinin üzerine atıyor. Eklemiyoruz arkadaşlar. Ve 24 Nisan 2023 haftasında tekrardan -90 seviyesinin altında bir hafta kapanış yapıyor. Burada da bir ekleme yapıyoruz. Yani toplam 2 ekleme yapıyoruz. Şöyle hesaplayalım. Bakın, birinci ekleme burada, ikinci ekleme de burada. Ve sonrasında güzel bir yükseliş geliyor. Şöyle şuraya bırakalım.
Şimdi burada alım yaptığımız fiyatın ortalamasını bir hesaplayalım. İlk alım yaptığımız fiyat 70.20. Şöyle hesap makinesini açayım hemen. Evet, 70.20 artı bir sonraki alım yaptığımız fiyatsa 70.45. 70.45 bölü 2. 70.32 arkadaşlar ortalamamız. Hemen şuraya yazalım, düzeltelim. 70.32. Evet. Peki satış yaptığımız yer. Eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış yaptığında satış yapacağız dedik. Satış yaptığımız seviyede kapanış fiyatına bakalım. 112.5. Onu da düzeltelim. 112.5. Evet bakın %59.98'lik bir karla pozisyondan çıkmış olduk. 6 Şubat 2023'ten 11 Eylül 2023 tarihine kadar %60'lık bir kar elde edilmiş. Evet, stratejinin bu şekilde gayet güzel çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu stratejiyi daha güvenli hale getirebilmek için biliyorsunuz bazı koşullar ekledik. Onlar neydi? Hemen onları da hatırlatalım. Öncelikli olarak olmazsa olmaz şirketimizin kar ediyor olması lazım arkadaşlar. Kar etmeyen şirketi listemizden çıkartıyoruz. İkinci koşulumuz fiyat kazanç oranı 20'nin altında olması gerekiyor ve pozitif olması gerekiyor. Yani sıfırın üzerinde olması gerekiyor. Üçüncü koşulumuz ise piyasa değeri bölü defter değeri oranımız 5'in altında olması gerekiyor arkadaşlar. Bu koşulları sağlayıp aynı zamanda Williams yüz aralığı indikatörümüzle oluşturduğumuz stratejiye uygun hisseleri belirliyoruz. Ve diyoruz ki bu hisseler en ucuz hisseler ve en dip seviyede toplanabilecek hisseler diyoruz arkadaşlar. Ve listemize ekleyip hafta hafta takibini yapıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Kaufman hareketli ortalamasından bahsetmediniz. Ondan da hemen bahsedeyim. Şimdi diyelim ki fiyat kazanç oranı veya piyasa değeri bölü defter değeri oranı istediğimiz seviyede değil, belirlediğimiz seviyelerin üzerinde. Ama fiyat Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor. Kaufman hareketli ortalaması şu siyah çizgi, fiyat da bunun üzerinde seyrediyor. Ve eksi 90 seviyesinin altında düştüğünü gördünüz. Yine de alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat burada ilave bir koşul var. Bu şekilde alım yapıyorsanız Kaufman hareketli ortalamasının altında haftalık kapanış yaptığı zaman zarara bakmadan satıp çıkacaksınız arkadaşlar. Stratejimiz bu şekilde. Dediğim gibi eklediğimiz hisseleri her hafta takip ediyoruz. Şimdi öncelikli olarak mevcut hisselerin durumuna bakacağız. Arkasından da hep birlikte önümüzdeki hafta ve bir sonraki haftalar için toplanabilecek hangi hisseler var birlikte araştıracağız. Şimdi TAV Havalimanları hissesini gösterdik. Burada %139 karlılık içerisindeyiz. Elimizdekileri satmıyoruz, tutuyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. Asuzu hissesine geçiyorum. Asuzu hissesinde eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Eksi 10 seviyesinin üzerine henüz atamadık. Herhangi bir şey yapmıyoruz, bekliyoruz. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda %34 karlılığımız var. Gayet güzel. Kimtex Polyuretan'a bakalım. Burada daha önce 5 defa toplama yaptık arkadaşlar. Şu anda %8 zararımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bakın mesela daha önce Nisan-Mayıs aylarında eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %126'lık gayet güzel bir yükseliş yaşanmış Kimtex Polyureten hissesinde. Benzer bir yükselişin artık önümüzdeki dönemde gelmesini beklerim. Şurada bir destek seviyemiz var 52.70 seviyesinde. Bakın düşüş devam etmesine rağmen eksi 90 seviyesinin altında düşmüyoruz. Buralardan artık ben yükselişin gelmesini beklerim. Daha önce de bakın şuradan da defalarca geri döndüğünü görüyorsunuz. 56.05 seviyesi. Coagulant hissesine bakalım. Coagulant hissesinde daha önce 5 defa toplama yaptık. Burada da %9 zararımız var arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Burada da bakın daha önce Coagulant hissesinde 2021 yılında eksi 90 seviyesinin altında düşüldüğünü görüyorsunuz. Ve ondan sonra muazzam bir yükseliş geliyor. Şöyle şuradan şuraya çektiğimizde %700 civarında yükselişler geliyor arkadaşlar. Bayağı uzun bir dönem olmuş fakat gayet güzel kazandırmış. Artık önümüzdeki dönemde ben buradan da Coagulant hissesinde de yükselişlerin gelmesini beklerim. Evet bir diğer hissemiz Şeker Gayrimenkul. Burada 5 defa topladık. Şu anda %5 zarardayız. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şuradaki 4.28 destek seviyemizin aşağı yönlü kırılmadığını görüyoruz. Buralarda tutunuyor arkadaşlar. Artık buralardan ben yükselişlerin gelmesini bekliyorum. PC iletişime bakalım. PC iletişimde güzel kar ettik. 2 defa topladık arkadaşlar daha öncesinde. Şu anda %54 karlılığımız var. Gayet güzel. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekileri satıyor olacağız. Evet birinci bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. İkinci videoya geçmek için videonun sonundaki kartlardan veya açıklama kısmındaki linke tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Evet biliyorsunuz her hafta pazartesi günü akşam saat 9'da canlı yayın yapmaya başladık. İstek hisselerinizi analiz ediyoruz. Kaçırmak istemeyen arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açabilirler. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.